Tek kişi dünyaları kurtarmak yetti mi? Derdinle dertlenecek kurban mı arıyorsun? Arkadaşların evine mi gelecek? Ya da aynı ortamdayken sessizlik içinde sadece telefonlarınıza bakmaktan mı sıkıldınız? Bütün gün aynı oyunu oynayan arkadaşına "Başka oyunlar da var" diye haykırmak mı istiyorsun? Yoksa aynı düşmana sıktığın onca mermi sonrası bir aydınlanma mı yaşadın? Eşiniz oyunlara ilgi duymuyor ama ona zehri vermek mi istiyorsun? Ya da dertsiz başına dert almak mı istiyorsun? Sadece rakibinin yenildikten sonraki suratını görmek mi mutlu ediyor seni? Cevabınız evet ise sizi şöyle alalım. Sonuncu hariç tabi, bunu yapmayın. Bunu yapan siz olmayınca tatsız oluyor çünkü. Asıl olan doğru kişiye doğru oyun olduğuna inananlardanım. Hiçbirimiz süper yetenekli insanlar değiliz. Bazılarımız ilk defa gamepad'i eline alıyor ve sadece tuşların garanti süresinin geçerliliğini kanıtlamak için spamlıyor olabilir. Gamepad'in hareket algılayıcı özelliği olduğunu düşünerek yaptığı el kol hareketleriyle karakterini hareket ettirebileceğini de düşünebilir. Hemen ilk başarısız denemesinden sonra yapamayacağına da inanabilir. Bunlar normal şeylerdir. En azından bir süreliğine. Önemli olan başlangıçta doğru oyunlarla yüzmeyi öğrenmek ve sonrasında daha derin sulara açılmaktır. Karşı cins biriyle yan yana oyun oynuyorsanız bozacağınız tek kural var. Sinirlenmemek. Bir oyunun zorluğu çok yüksekse bu oyunu bırakmamıza sebep olabiliyor. Oyunun zorluğu çok düşükse de belli oyunlar haricinde kendimizi yeterince eğlenirken bulamayabiliyoruz. Peki ne yapacağız? Hayatın her alanında olduğu gibi yine karşımıza çıkan o kavramı kullanacağız. Denge. Oyuncuları deneyimlerine göre sınıflara ayıracak, oyunun oyuncudan beklediği yetenekleri de ortaya koyacağız ve bu iki durum arasında bir denge kuracağız. Belki sen de o doğru oyunu bulacaksındır. Kim bilir? Nesiller arası bir hikayeyi keşfetmeye ne dersiniz? Alaska yerlileri Inuitler olarak bilinen yerli halkın folklorundan esinlenilen oyunda bir Inuit kızı olan Nuna ve beyaz kutup tilkimiz Fox ile beraber köyünüzü harap eden ve açlığa neden olan kar fırtınasının kaynağını araştırıyorsunuz. Hiçbir zorluğun sizi yıldıramayacağı bir yolculuğa çıkacaksınız. Hem yalnızlığı hem de bir arada olmanın önemini tekrar hatırlatan Alaska'nın karlı ovaları üzerinde sımsıcak bir hikaye. Mekanikler basit ve sade. Sanat tasarımı ve atmosferi ise sizi içine çekecek cinsten. Toplanabilirler ile birlikte yaklaşık 4 saatte bitirebilirsiniz. Upper One Games ve Cook Koyu Kabile Konseyi tarafından ortaklaşa hazırlanan bulmaca platform oyunu Never Alone. İnsanların karanlık sırları vardır ve bu karanlık bir mağaraya girmek gibidir. Ron Gilbert'ın hayal dünyası ve yine farklı kafada bir oyun. Oyunun anlatıcısı konumundaki konuşan bir mağaranın içinde kendileri hakkındaki gerçeği öğrenmek isteyen 7 kişilik bir gruptan istediğiniz üçünü seçerek oyuna başlıyorsunuz. Her karakter farklı bir özelliğe sahip olduğundan sadece bir karakterin belli bir özelliği sayesinde bulmacaları çözüyorsunuz. Bazen ise bulmacalar için 3 karaktere de ihtiyaç duyabiliyorsunuz. Sadece 3 karakterle sınırlı kaldığınız için ilk oynayışta mağaranın tamamını keşfedemiyorsunuz bile. Dolayısıyla farklı karakterlerle tekrar oynanabilirlik de sunuyor oyun. Güçlü mizahı, zor olmayan platform yapısı ve tadında bulmacaları ile herkes için oynanabilir bir oyun olmuş. The Cave. Küp robotlar olarak hareket edin, yollar oluşturun, birbirinizi taşıyın, lazer ışınlarından ve çivilerden uzak durun. Oynadığınız kişinin sizi bilerek mi yoksa bilmeyerek mi öldürdüğünü çoğu zaman bilemeyeceksiniz. Bazen de bölümde herhangi bir çözüm olmadığına inanacaksınız. Amaç basit. Kontroller nispeten kolay ama ciddi derecede koordinasyon ve iletişim istiyor. 2 kişiye kadar oynanabilen 80 bölümlük hikaye kısmı bir yana, sadece 4 kişi oynayabileceğiniz parti modu ile çıldırmalı dakikalar yaşayabileceğiniz kafa yakmalık saf bir bulmaca oyunu Dead Squad. Renkli ve tuhaf bir dünyada birbirini tekmelemek hiç çözüm yolu olmamıştı. Şirin görselleriyle ve komik diyaloglarıyla fizik tabanlı keşif bulmaca platform oyunu. Platform kısımları karakterin ağır hareketlerinden dolayı çok zor değil. Bulmacalar için de uzun uzun kafa patlatmanıza gerek yok. Oyun bir şey söylemeden sizi dünyanın içine atıyor. Siz de içgüdülerinizle engelleri aşmak için yapmanız gerekenleri buluyorsunuz. Ortalama 2 saat içerisinde bitirebilirsiniz. Alanlar geniş olduğu için bazı nesnelerin yerini ayarlamak uğraştırıcı olabiliyor. Biraz becerikliyseniz sizin için güzel bir macera olabilir Pikuniku. Küçülüp büyüyerek bölümleri geçtiğiniz bir bulmaca platform oyunu Shift Happens. Büyük olarak küçüğü sağa sola fırlatmak da keyifli.
Platform kısımları bir tık zor, bölümler çok uzun olmadığı için bölümün başından başlamak problem olmayabiliyor. Bulmaca kısmı ise hiç fena değil. Zamanlama, senkronizasyon, iletişim ve yardımlaşma önemli. Anlık tepkiler vermeniz gereken yerler mevcut. Ufak bug'lar ve bazı bölümlerin kendini tekrar etmesi gibi problemler dışında tatlı bir zorlukta engelleri beraber aşabilirsiniz. Akıl sağlığınız el verirse tabi. Deru, dinlendirici müzikleriyle sizi rahatlatan bir bulmaca oyunu. Engellerin önüne geçin. Yardımcı olabilmek için bölünün. Hatta kendinizden feda edin. Beyaz olarak siyahlardan, siyah olarak da beyazlardan geçebiliyorsunuz. Gerisi ise tamamen size kalıyor. Oyunda 2 boyutlu düzlemde çok fazla hareket becerisine ihtiyaç duymayacağınız için bölümleri çok zorlanmadan da geçebilirsiniz. Mekanikler ve yapılması gerekenler basit ve anlaşılır. Zamanlama ve koordinasyon ise oyunun kilit noktası. Karakteriniz belli, ulaşmanız gereken yer de belli. Yapmanız gereken ise çok açık. Çok iyi bir salınım yapıp saçma sapan bir yere atlamak, ekürünüzün burnundan tutmak, bir elinizde sarı jeton varken diğer elinizle nasıl tutunacağınızı düşünmek, dışkı yağmuruna tutulmak. Kişi sayısı arttıkça kaos ve eğlence de katlanıyor. Kendine has grafikleri ve yüzünüzde koca bir gülümsemeyle dinlediğiniz müziklerini de es geçmeyelim. Bir bakmışsınız, gözünüzün korktuğu bölümleri bile peşi sıra geçmeye başlamışsınız. Mekanikler sade, oturaklı ve tepkisel olunca kaybettikçe daha iyisi için çabalıyorsunuz. Çünkü hatanın tamamen kendinizden kaynaklandığını biliyorsunuz. Eğleneceğinizin ve defalarca öleceğinizin garantisini veren bir oyun Hi-Fi-Ho. Josef Fares'in ilk oyunuyla ve belki de en duygusal hikayesiyle beraberiz. Naia adında bir çocuğun ve abisi Naia'nın hikayesi bu. Babalarını kurtarabilmenin tek yolunun hayat ağacı olduğunu öğrenen kardeşler bunu tek başlarına başarmak zorundadırlar. Kendilerine bu yolculukta yardımcı olabilecek tek şey ise aralarındaki bağ. Bu macerada birçok tehlikeyle karşılaşacaklar ve kardeş olmanın ne olduğunu yeniden öğreneceklerdir. Büyük kardeş daha güçlü olmanın, küçük kardeş ise küçük olmanın avantajını kullanarak bulmacaları çözecektir. Tek kişi olarak iki kardeşi aynı anda yönetebilir veya biriyle, özellikle kardeşiniz varsa 2 kişi olarak kardeşleri yönlendirebilirsiniz. Oyunlarla henüz tanışmamış biri için çok iyi bir başlangıç oyunu olabilir kendisi. Hikaye ağırlıklı oyunları, platformları veya engelleri aşmak için zorluğu tadında bulmacalar çözmeyi veya bunu biriyle yapmayı seviyorsanız veya seveceğinizi düşünüyorsanız Brothers: A Tale of Two Sons kesinlikle en doğru seçimlerden biri. Oynadığınızın bir oyun olduğunu ve tekrar tekrar deneyebileceğinizi, ancak yanınızdakilerin birer insan olduğunu unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.